Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yine çok güzel yeni bir model ile geldim. Tunus işi modelimiz. İki tane parça yaptım. İlk parçam bu şekilde. Mavi ile beyaz yaptım. Ana rengimi mavi kullandım. Sizin de gördüğünüz gibi model çok güzel kendini göstermedi. Biraz boğucu geldi. İkinci parçada ise ana rengimi beyaz kullandım. Ara rengimi pembe kullandım ve model çok güzel bir şekilde kendini gösterdi arkadaşlar. Siz de hangi ipi daha yoğun görmek istiyorsanız o iple başlayabilirsiniz. Ana renginizi hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bana göre pembe ile beyaz daha güzel oldu. Model aynı ama ipten dolayı farklı görebilirsiniz. Modelimiz arkadaşlar 8 ilmeğin katlarından oluşuyor. Her ne yapacaksanız modelinizi 8 ilmekten oluşturabilirsiniz. Bu modeli bebek yeleklerinde, bebek battaniyelerinizde, atkı berelerde veya nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 tane ip kullanıyorum. Bebe yünleri. İkisi de bebe ipi. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz ve 3,5 numara tunus tığı kullanıyorum. Eğer ki eliniz sıkıysa 4 veya 4,5 numaralı tunus tığı da tercih edebilirsiniz. Beyaz ipimden 8 artı 8'in katlarından ilmeklerimi oluşturuyorum. Ben toplamda 20 tane zincir çekiyorum. Çok özür dilerim, 20 tane dedim ama 24 tane gerekiyor. Çünkü 8'in katlarından 3 tane 8 yaptığımızda 24 tane ilmeğimiz çıkıyor ortaya zaten. Bir an kafam karıştı. Şimdi 24 tane ilmeklerimi çektim bu şekilde. Her bir zincirin içine batıyorum ve bir tane ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkartmış olduğum ilmeklerimi şişimin üzerinde biriktiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Bütün ilmeklerimi aldım şişimin üstünde. Şimdi geri gelme işlemini yapıyorum. Her bir ilmeğimi şöyle çift alıyorum. Tekrar bir tanesi şurada, bir tanesi şurada, ikisini birlikte aldım. Yine aynı şekilde çift. Sıra sonuna kadar hepsini aynı şekilde çift olarak alalım. Son ilmeğime kadar geldim. Birinci sıramızı bitirmiş olduk. Birinci ilmeğimiz zaten şişimizde olan ilmeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben haroşa örgü yapıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle bir örgü de tercih edebilirsiniz. Başına aldım ipimi. Bakın ipimi tığımın üzerine aldım. Ve hemen ikinci ilmeğimden geçtim. Şöyle tutuyorum. Ters örgü ördüm. Yani haroşa. Yine aynı şekilde üzerine aldım. İlmeğimden geçtim. İpim benden yana, kenarından tutuyorum ve haroşa ilmeğimi ördüm. Tekrar aynı şekilde bütün ilmeklerimiz aynı işlem ile tekrarlanıyor. Bu aşamada elimden geldikçe yavaş anlatmaya çalışacağım. Eğer yine de siz hızlı yaptığımı düşünüyorsanız ayarlar kısmına girip videoyu yavaşlatabilirsiniz. Son bir tane ilmeğim kalana kadar haroşalarımı örüyorum. Son bir ilmeğim kaldığında 2 katından örüyorum arkadaşlar. Bakın son ilmeğime kadar geldim. Son kenar ilmeğim kaldı. Kenar ilmeğimi 2 katından ve düz örgü olarak örüyorum. Yani haroşa yapmıyorum. İçinden aldım. Böylece bir sıra boyunca haroşa örgümüzü örmüş olduk. Geri dönme işlemini yaparken her zaman aynı şekilde bütün ilmeklerimizi çift alarak geliyoruz. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kalana kadar aynı işlemle örmeye devam ediyorum. Son 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi ip değişimini yapıyorum. İp değişimini yaparken de her zaman 2 tane ilmeğimiz kaldığında ipimizi değiştirelim ki kenarlarımız düzgün ve renkli dursun arkadaşlar. Bakın bu şekilde aldım.
Diğer ipimi de aradan yürütüyorum. Dilerseniz bağlayabilirsiniz. Kenarda 2 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bir şey söylemek istiyorum size. Kenarınız bu şekilde olmasını istiyorsanız direkt 2 ilmek ördükten sonra model kurabilirsiniz. Sonu da bu şekilde olur. Eğer bunun gibi istiyorsanız 6 tane ilmek ördükten sonra modele geçersiniz. En sonunda 7 tane ilmeğiniz kalır. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapın. Ben pembe ile beyazda yaptığım gibi yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada bakın 2 tane ördüm. Bir atlıyorum. 4. ilmeğimi ördüm. Bu şekilde bir atladım, 4.'yü ördüm. Bir atlıyorum. Yine 7. ilmeğime geliyor. Bunu ördüm. Bununla beraber 1 2 3 4 5 tane ilmek ördüm. Bakın son atlattıktan sonra toplamda 5 tane ilmek ördüm. Yine bir atlıyorum, diğerini ördüm. Bir atlıyorum, diğerini ördüm ve bununla beraber yine 5 tane sayacağım. 2 3 4 5 tane ördüm. Yine bir atlıyorum, öbürünü ördüm. Bir atladım, kenarda 3 tane ilmeğim var. İkisini ördüm ve son kenar ilmeğimi 2 katından ördüm. Bu şekilde. Şimdi geri gelme işlemini yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler, atlama yaptığımız yerlerde birer tane zincir çekeceğiz. Girişte 2 tane ilmeğimi ördüm. Tekrar bunu da ördüm ve atlama yapmış olan yere geldim. Bakın burada atlamam var. Atladığım yere bir zincir çektim ve yine ara ilmeğimi ördüm. Yine bir zincir çektim ve aradaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Yine atlama yaptığım zincirimin üzerine hemen bir zincir, aradaki bir taneyi ördüm. Bir zincir, aradaki 5 taneyi örüyorum. 1 2 3 4 5. Yine atlama yaptığım yere geldim. Bir ördüm, aradaki bir taneyi ördüm. Bir zincir, diğerini ördüm ve çıkışa bir ilmeğim kaldı. İpimi değiştiriyorum. Şu şekilde ipimi tekrardan değiştirdim. Şimdi kenarda 2 tane ilmeğim var. Ördüm. Birisi zaten şişimin üstünde, ikincisini ördüm. Atlama yaptığımız ilmeğimiz var burada, görüyorsunuz. Başına sardım. Trabzan yapacağız buraya. Atladığım ilmeğe batırdım tığımı. 2 defa da çektim. Bir trabzan yaptım. Pembe olan ilmeğimi ördüm. Başına sardım. Atlama yaptığım ilmeğime batıyorum. İkili trabzan yaptım. Aradaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5. Başına sardım. Atlama yaptığım ilmeğimi yine aynı bir tane trabzan yaptım. Aradaki bir ilmeğim, başına sardım. Atladığım ilmeğe tekrar trabzan yaptım. Yine aradaki 5 tane ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ördüm. Başına sardım. Atlama yaptığım model kuruyorum. Yine trabzan. Aradaki pembe ilmeğimi ördüm. Yine atlama yaptığıma bir trabzan yaptım. Kenardaki 3 tane ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yine aynı işlemle geri geliyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece hepsini çift örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi yine bir sıra beyaz ördükten sonra bir sıra haroşa öreceğiz. Tıpkı ilk sıramızda yaptığımız gibi. Yine aynı başına sardım. Sıradaki ilmeğimi haroşa yaptım. Başına sardım. Sıradaki ilmeğim haroşa. Son ilmeğimize kadar hepsini haroşa örgü yapalım ve tekrar geri gelelim. Son 2 tane ilmeğim kalasıya kadar geri gelelim. Sıramın sonuna doğru geldim. Tekrar bütün ilmeklerimi ters örgü yani haroşa olarak örüyorum. Zaten sürekli tekrar oluyor her seferinde. Aynı tekrar, sadece model kurduğumuzda ilmeklerimizin yerleri değişiyor. Arkadaşlar sıra sonuna kadar gidelim. Tekrardan bir ilmeğimiz kalasıya kadar geri gelelim.
Modelimiz bu şekilde arkadaşlar, sürekli kendini tekrar ediyor. Tekrar bir ilmeğim kaldığında hemen burada pembe ipimi bağlıyorum ve birinci sıramı model kuruluşunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Sürekli dediğim gibi kendini tekrar ediyor. Şimdi birinci sıra, bir sonraki tekrar ikinci sırayı tekrar edip duruyoruz. Başlangıcını yapayım. Yine 2 tane ilmeğimizi ördük. Şu anda birinci modeli tekrarını yapacağım. Bir arttırıyorum, pardon, bir atlıyorum, 2'ye geçiyorum, bir atlıyorum, öbürüne geçiyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 tane yaptım. Yine bir atlıyorum, diğerine geçtim. Bir atlayıp diğerine geçtim. 1 sayıyorum bundan beraber. 2 3 4 5. Bir atlayıp diğerine geçtim. Bir atlayıp diğerine geçtim ve kenardaki ilmeklerimi ördüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar geri gelirken de biliyorsunuz, öncelikle kenar ilmeklerimi ördüm. Bir zincir yaptım ara boşluğa. Aradakini ördüm. Bir zincir. Diğerlerine geçiyorum. Tekrardan aradakileri ördüm. Atladığım yerlere bir zincir, tekrar bir zincir ve diğer ara boşluklarını yapıyorum. Yine atladığım yere bir zincir, bir ara ilmek, bir zincir. Bu şekilde tekrardan diğer ipime geçtim ve yine beyaz olanı uyguluyorum arkadaşlar. Kafanız karışırsa videoyu şuraya kadar geri sarabilirsiniz. Şu anda bunun tekrarını yapacağız. Bir sıra düz gidiyoruz. Buradakileri de alarak, tabii ki de tıpkı burada yaptığımız gibi. Geri geliyoruz. Tekrar haroşa yapıyoruz. Tekrar geri geliyoruz ve yine şu ikinci modeli tekrarını yapacağız. Hemen şöyle tekrar büyük parçamda göstermek istiyorum arkadaşlar. Modeli dilerseniz üst üste de yapabilirsiniz, yerlerini kaydırmadan. Hangisi hoşunuza gidiyorsa tekrardan pembe ve mavi olanı gösteriyorum. Hangi ipinizi yoğun görmek istiyorsa o ipinizi ana renk olarak kullanabilirsiniz. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.